Saygıdeğer izleyicilerimiz, yürekleri dağlayan, gerçekten sahip olduğumuz değerlerin bir kez daha kıymetini bilmemiz gereken çok önemli bir haberi sizlerle paylaşacağım. Şu an 58 yaşında olan Fatma Korhan. Fatma Korhan bundan yaklaşık 40 yıl önce birine aşık oluyor. Ailesi o kişiyle evlenmelerine müsaade etmiyor ve ardından da kendisi aşık olduğu bu kişiyle kaçarak evleniyor. Sonrasında 2 tane çocukları oluyor. Birinin adı Vedat, diğerinin adı ise Hülya. Ancak karı koca arasındaki problemler bu zaman zarfında gelişiyor ve ayrılmak zorunda kalıyorlar. Biri 2, biri 3 yaşında 2 çocuğuyla ayrılığın eşiğine geliyor. Yaşamış olduğu problemleri ağabeyine anlatıyor ve diyor ki abisi de çocukları bırak gel diyor. Çaresiz kadın çocuklarını kocasına bırakıyor. Bıraktığı esnada da 3 yaşında olan Hülya annesinin eteğine yapışıyor. Ne olur anne bırakma diyor. Ama kadın bir şekilde yaşamış olduğu olayların getirmiş olduğu psikolojiyle babasına çocukları bırakıyor. Daha sonra değerli izleyicilerimiz, yıllar geçiyor. Çocuklarına babasının baktığını sanıyor. Baba 2 çocuğu alarak Almanya'ya geliyor. Almanya'ya geliyor ancak çocuklara bakamıyor. Çocukları yurda veriyor, yetiştirme yurduna Almanya'da ve çocuklar daha sonradan bir koruyucu aileye evlatlık olarak veriliyor. Evet. Sonrasında değerli izleyicilerim, bu çocuklardan Vedat olan büyüyor. Kendisinin koruyucu ailesi evlatlık olduğunu hiçbir zaman söylemiyor. Evleniyor kendisi. Kendisinin de çocukları oluyor ve bu arada adı Shirin Beka. Evet. Shirin Beka bazı şeylerden şüpheleniyor. Kendisini yetiştiren ailenin. Öyle ya da böyle yaşamış olduğu bu ailenin çevresinden evlatlık olduğunu, bir Türk ailenin çocuğu olduğunu öğreniyor. Almış olduğu bilgiler doğrultusunda annesinin İzmir'de olduğunu, babasının ise Ankara'da yaşadığı bilgisine ulaşıyor. Hatta daha öncesinde İzmir'e geliyor, gazetelere ilan veriyor ancak hiçbir sonuca ulaşamıyor. Sonra Türkiye'de bir televizyon programına çıkıyor ve annesi Fatma Korhan, az önce anlatmış olduğum çocuklarını terk etmek zorunda kalan annesine ulaşıyor. Ve ikisi İstanbul'da bir araya geliyorlar. İşte şu anda fotoğrafta görmüş olduğunuz Shirin Beka ve annesi Fatma Korhan yaklaşık 37-38 yıl sonra buluşuyor. Bir araya geliyor. Bakalım Fatma Korhan yıllar sonra bu olayla ilgili neler anlattı? Anne Fatma Korhan ilk eşiyle kaçarak evlendiklerini, ayrıldıktan sonra 2 yaşındaki Vedat ve 3 yaşındaki Hülya'yı babalarına verdiğini söyledi. Babalarının çocuklarını daha sonradan Almanya'ya götürdüğünü öğrendiğini ifade ediyor ve şunları söylüyor. O dönem ağabeyim çocuklarını ver gel dedi. Ben de babasına çocuklarını verip ailemin evine döndüm. Çocukları mecburen babalarına verdim. Ben o zamanlar bilmiyordum. Babaları bakıyor sanıyordum. Birileri sonra bana çocukları Almanya'ya götürdü dediler. Bunu öğrenince çok ağladım. Kızım eteğimi tuttu bırakmadı. O anlar gözümün önünden hayatım boyunca hiç gitmedi. Çocuğunu terk ettiği anı anlatıyor. Oğlumun bize ulaşmaya çalıştığını duyunca ilk başta inanmadım.
Ağladım, televizyona baktım, hemen çocuğuma Vedat'a sarılınca yeniden doğmuş gibi oldum. İnşallah Hülya da gelir. Ona da sarılıp koklarım diyor. Çocuklarımı hiç unutmadım. Sonradan doğan bir kızıma da daha sonraki evliliğimde Hülya adını verdim. Bu Hülya'yı diğerinin yerine koydum. Hiç unutmadım. Yemek yiyorum, boğazıma takılıyor. Hep dedim onlar ne yedi, aç mı tok mu bilmiyorum diyor. Şimdi değerli izleyicilerimiz, programla annesine ulaşan Şirin Beka, yani küçüklüğündeki Vedat, annesinin İzmir'de, babasının Ankara'da yaşadığını ve annesi ve babasından toplam olan çocuklarının 19 tane olduğunu, 19 kardeşinin olduğunu öğreniyor. Annesiyle İstanbul'da buluşuyor. Şirin Beka daha sonra eşi, çocukları ve 8 kardeşiyle İzmir'e gidiyor. Burada annesinden bir an olsun ayrılmadığı yazıyor haberde. Bakın değerli izleyicilerimiz, beni en çok etkileyen olay, Fatma Korhan ayrılmak zorunda kalıyor ve ağabeyi olacak kişi diyor ki çocuklarını bırak gel diyor. Bir anneye, sözde kardeşine iyilik yapacak olan bu abi diyor ki utanmadan, vicdansız bir şekilde çocuklarını bırak gel diyor. Bir anneye sen nasıl bunu söylersin? Çocuklarını bırak demek ne demek? Bir anneye çocuklarını bırak demek. Bu olayların baş sorumlusu bana göre işte o abi. Çocuklarını, bakın, bu kadını suçlamanın hiçbir anlamı yok. Bir şekilde cahillik, bir şekilde evlatlarını ne yaşadıysa bırakmak zorunda kalmış, olmuş. Sen abisin. Çocuklarını bırak gel demek ne demek? O çocuklar analarından biri 2 yaşında, biri 3 yaşında, bak eteğine sarılmış, anne beni bırakma demiş. Sen bu evlatları, bu çocukları 37-38 yıl boyunca analarına hasret bıraktın. Bak o hata. Anneyi konuşmuyorum, abiyi konuşuyorum. Bu çocuklar Almanya'ya geldi, yetiştirme yurtlarında yetişti. Bir aileye anaları, babaları olarak anne baba dediler, baktılar, ettiler. Gerçek anne sevgisini hiçbir zaman bunlar bu çocukluğunda yaşamadı. Çocuklarını bırak gel dediğin için işte şu anda bu olay var. Bu olay yaşanıyor. Anneden, babadan çocuklarını ayırmak ne demek? Maalesef bizim Anadolu'muzda çocuklarını bırak gel diyenlerin sayısı çok arkadaşlar. Bir anayı evladından hangi vicdanla ayırıyorsun? 2 yaşında, 3 yaşında, bak o Hülya dedikleri kim bilir hangi Alman'a gitti, hangi Alman'ın evinde yetişti, büyüdü, şimdi kocaman insan oldu. Belki onun da şimdi çocukları var. Bak bu çocuk yıllar sonra anlıyor, üvey evlat olduğunu, anasını aramış. Anadolu'da, Türkiye'de ya da Avrupa'nın değişik noktalarında üvey evlat olduğunu bilmeyen, çocuklarını bırak da gel denilen bu olaya maruz kalan kim bilir kaç tane insan var, insanımız var. Şirin Beka, Vedat 2 yaşında, sen anasına dersen ki bırak gel, işte görürsün. Bak böyle sonuç. Bana göre Şirin Beka çok şanslı, Vedat çok şanslı. Onun durumunda olan, terk edilen, kaderiyle baş başa bırakılan, anasından evlatları ayrılan kim bilir kimler var. Düşmüş yollara, annemi, babamı, ailemi bulacağım diye. Bakın, dikkatli bakın bu fotoğrafa. Gözlerine dikkat edin, ikisinin de, anne ile evladın. Aynı, birebir anasının gözleri. Nasıl böyle bir şey söylersin? Sözde yardım ediyor kız kardeşine, çocuklarına bırak gel. Sen kötülük yapıyorsun, kötülük yaptın.
Bana göre böyle. Kusura bakmayın beni izliyorsa şu anda. Bir anadan evlatları daha körpe ufacık çocuklar 2 ve 3 yaşında eteğine sarılmış küçük kızı Hülya ana gitme anne bırakma demiş. Hiç mi vicdan yok? Senin çoluk çocuğun yok mu senin? Senin çoluk çocuğun bu şekilde anasına paçasına yakışsa eteğine yapışsa ne dersin? Arkadaşlar bakın konu çocuk olunca aslında bütün akan suların durması gerekiyor. Eminim ki sizler de benim kadar üzülüyorsunuz. İnanın bu haberi okuduğumda gözlerim doldu. Ben tabii ki anneyle evladın kavuşması eşsiz bir şey. Çok önemli. Ama çocuklarını bırak da gel sözüne ben çok takıldım. Bir anneden, bir kadından evladını sen nasıl ayırırsın? Bu mu iyilik? Senin yapman gereken al çocuklarını gel demekken çocuklarını bırak da gel. Ne yapmış baba? Almanya'ya geliyor, evlatlık veriyor ve sonrasında değerli izleyicilerimiz bu noktaya geliyor. İşin enteresan yanını anlatayım. Anneye Almanya'da işte gittiklerini sonradan öğreniyor. Ondan sonra demişler ki anneye, ondan önce demişler ki babaları çocuklarını bir cami avlusuna bıraktı demişler. Yani o abi çocuklarını bırak da gel diyen abi şu anda acaba ne düşünüyor? Sen de şu anda bir dayısın biliyorsun değil mi? Bu anne 30 yılı aşkın bir süre evladından ayrı kaldı. Bu evlat da ana kokusundan mahrum kaldı. Çocuklarını bırak gel dediğin için. Eğer sen ona çocuklarını bırak gel değil de al çocuklarını gel ben sana bakarım deseydin 30 yılı aşkın bir süre bu ana çocuklarına, evlatlarına hasret bir şekilde yaşamayacaktı. Şu fotoğrafa iyi bakın. Çok dikkatli bakın. Geçen yılları kim geriye getirebilir? Bir ananın evladından ayrı kalan yıllarını, bir evladın anasından ayrı kalan yıllarını kim geriye getirebilir? Maalesef bizim Anadolu'muzda cahilliğin verdiği bir şey. Bakın bir şey daha izninizle çok başınızı ağrıtmadan anlatmak istiyorum. Anadolu'da şöyle bir şey var. Beyaz gelinliğinle girdin, kefeninle çıkacaksın bu evden. Yani kocan seni dövse de, kocan seni sövse de, kocan sana işkence etse de kalacaksın diyorlar. Değil mi? Hala var, yok değil. Yaşı benden büyük olanlar da bilir. Bakın, çok insanlık dışı bir durum. İnsanlar nasıl ki evleniyorsa tabii ki boşanabilir diye. Boşanabilir, bunda bir problem yok. Ama bunu bizim Anadolu'muzdaki bazı insanlar anlamak istemiyor. Bunu söylerken sakın beni yanlış anlamayın. Aile kurumu benim için en kutsal kurumdur. Aile. Aile kavramı. Ama öyle evlilikler biliyor, görüyor ve duyuyoruz ki devam edebilme şansı yok. Çaresiz kadın çalışmıyor, cebinde para yok. Ailesine gidiyor, durumu anlatıyor, ailesi sahip çıkmıyor. Türkiye'de sığınma evleri vesaire bunlar yok denecek gibi bir durum. Çoluk çocuğuyla beraber bu kadın mecbur kalıyor, o evde oturuyor, dayak yiyor, gün geliyor işkence çekiyor, gün geliyor hakaret duyuyor. Kocası yetmediği gibi kaynanası, yakınları bilmem ne yapmadığını bırakmıyor. Ama bu kadının anası, babası, kardeşleri utanmadan, sıkılmadan kefeninle çıkacaksın diyor. İşte bu durum, bu kadının yaşamış olduğu çocuklarını bırak da gel durumu da aynı durum arkadaşlar. Kadın olmak dünyada zor. Ben kadınlar kadar anlayamam ama hissedebilirim. Ama Türkiye'de cehaletin daha çok olduğu yerde kadın olmak daha da zor.
daha da zor. Kadını hala var, eskisi kadar değil. Çalıştırmıyorsun. Kadın gidiyor gidemiyor, para kazanamıyor. Kadın sana mahkum. Kadın çocuklara bakıyor, çocuklarına en güzel şekilde bakıyor. En ufak bir şekilde moralin bozulduğunda kadını dövüyorsun. Kadına işkence ediyorsun, hakaret ediyorsun. Sonra da bu kadının ailesi o kadını bu kaderle baş başa bırakıyor. Bu kader falan değil. Bu kader değil. Bu kader değil. Bu bile bile cahillik, çocuğunu, kızını dayağa, işkenceye terk etmektir. Terk etmektir. Yazık, günah yapmayın. Bunu Müslümanım diye yapıyorsan İslam'da böyle bir şey yok kardeşim. İslam'da boşanma diye bir kurum var. Çocuğuna sahip çıkacaksın. Bu olaydaki gibi, anlatmış olduğum olaydaki gibi çocuğunu bırak gel demeyeceksin. Çocuklarını da al gel diyeceksin eğer sen anaysan babaysan. Bu çocuklar 30 yılı aşkın bir süre işte bu kadının abisinin çocuklarını bırak gel dediği için bu haldeler. Değerli izleyicilerimiz, bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben çok merak ediyorum. Lütfen bu yayınımızın altına, videomuzun altına lütfen yorumunuzu yapın. Merak ediyorum, ne düşünüyorsunuz? Başından böyle olaylar geçmiş olan izleyicilerimiz varsa lütfen onlar da yazsınlar. Gerekirse onlar bana sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşsınlar. Ben kendileriyle gerekirse konuşurum. İbret olması için, insanların bu tür acılar yaşamaması için kendisiyle yayın da yaparım. Nerede olduğu önemli değil. Kendisine bağlanabiliriz. Sorun yok. Ve bu videoyu beğendiyseniz lütfen sizlerden ricam, lütfen videoyu beğenin. Hala kanalımıza abone olmadıysanız da mutlaka abone olmanızı rica ediyorum. Bizim için çok çok önemli.